8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz protez ve ortez teknikeri Mehmet Ateş. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizleri sormalı. Bizler de sizleri gördük. Çok daha iyi olduk açıkçası. Çünkü geçen sefer geldiğinizde çok güzel konular vardı. Evet. Şimdi de o geçen sefer kaldığımız yerden devam ediyor olacağız ve çok bilgiler öğreneceğiz sizlerden. Evet. Pediatrik kafa şekil bozukluklarında cerrahi gerektiren bir durum oluyor mu? Yani bunlar çünkü sonuçta ortez ve protez teknikleriyle bir takım cihazlarla yapılabiliyor. Evet. Bazılarında ise bu olamıyor. Bundan biraz bahseder misiniz? Bebek doğduğu zaman bildiğiniz gibi hocam tamamıyla kafa kemiklerini birbirine bağlayan dikişler vardır. Evet. Bu dikişler beynin büyümesine müsaade eder. Ama bazı bebeklerde daha anne karnındayken bu sütürlerin, bu fermarların, bu dikişlerin, bu bağ dokusunun kapalı olduğu görülüyor. Kapalı olduktan sonra da kafa açık olan yere doğru büyür. Yani burada da pediatristler, plastik cerrahi uzmanları, beyin cerrahları ve pediatrik çocuk beyin cerrahları özellikle teşhisini koyarak ultrason ya da tomografi çekerek bu kapalı olan durumda cerrahiye gitmek zorunda. Peki o cerrahiden sonra kask takılıyor mu? Cerrahide iki türlü cerrahi var. Bir endoskopik yani kapalı denilen bir küçük bir yerden girip bir cerrahi tekniği var. Bir de açık ameliyat denilen bir teknik var. Burada da fermuarın kapalı olduğu yere doğru mesela kapalı olan endoskopik denilen ameliyat şekline göre ilk 4 ayda olabiliyor zaten bu ameliyat. 4 aylıktan sonra yapılamıyor. 4 ayla 1 yaş arasındaki olan olguda kesinlikle kask ve tedavisi olmak zorunda. Açık ameliyatta da hekimin tercihine göre ya koruma anlamında ya da düzeltme anlamında kask uygulaması oluyor. Peki kraniosynostoz nedir? Biraz bahseder misiniz? Az önce dediğimiz gibi kraniosynostoz bu kemiklerin, bu süturların kapalı olma durumu. Tamamıyla kapalı kemik ya da bu fermuarların kapalı olan duruma genel olarak kraniosynostoz deniyor. Bu her kemikte mi oluyor yoksa bazılarında açıklık oluyor mu? Ya da çocukta bıngıldak dediğimiz tam böyle vertex bölümünde bir açıklık vardır. Burada alnının hemen önünde bir metopik bir sütur. Kafanın iki tarafında koronal dediğimiz bir sütur. Tam tepeden geçen bıngıldakla arka tarafta da posterior fossa'ya, fontanele doğru bir sütur. Arka tarafta da 2 tane, 6 tane şey var, sütur var, fermuar var. Burada sinostozda tek bir fermuar kapalı oluyor ama sendromik durumlar oluyor hocam burada. Sendromik durumlarda birden fazla sütur kapalı olabiliyor. Bunların hangisi kapalıysa ona göre cerrahi müdahalesini yapıyor hekimlerimiz. Bu da çok ciddi anlamda yani kapalı olan hastalarda böyle alnın çok büyük olması, yanlarda çok ciddi bir şişlikler oluşması. Yani ciddi kafa anomalisi, kafa şekil bozukluğu yapan konular aslında bahsettiğiniz hakikaten. Evet, burada mesela alın tam ortasından geçen metopik sütür fermuarda üçgen bir alına meydana gelir. Üçgen, tamamıyla üçgen bir kafa oluyor bebekte. Buradaki kafada tamamıyla gözler birbirlerine çok yakın ve ameliyat olmazsa şaşı olma durumu olabiliyor. Yukarıdaki olan kemik, sütür kapalı olursa yayık kafa gibi yanlardan çok basık, frontal alın çok geniş, önden arkaya düz bir kafa meydana geliyor. Tek taraflı kapalılıkta alın bir kemiği gelmediği için bir göz geride, bir göz içeriye doğru bu taraf tamamıyla geride oluyor. Arka tarafta olan sütur kapalılığında da bir taraf tamamıyla basık hale geliyor. Yani tamamıyla bir şeklin bozulduğu, hatta hekimler genelde buradaki cerrahiye karar verirken bir tomografiyle beyin basıncına bakıp beyin basıncının ne kadar arttığına bakıp bir de bu şeklin bakıp ona göre cerrahisine karar veriyorlar. Şimdi bu kraniosinostozlar özellikle tek taraflı ise mesela bir tarafta hemifasyal ya da hemikranyal atrofi ile seyrediyor. Doğru değil mi? Yani küçüklükle seyrediyor. Orası darlaşıyor. Diğer taraf ise ona göre genişlemiş oluyor. Yani ciddi bir asimetri aslında. Bu düşündüğüm zaman aslında bize şu anda gelen asimetri sebebiyle gelen hemen her hastada demek ki küçük de olsa böyle bir problem var. Evet. Belki de bunlar erken çağda yani çocukluk çağında, bebeklik çağında yakalanabilselerdi bu tip bir kask uygulamasıyla belki de tamamen düzgün bir şekilde ilerlemiş olacaklardı. Ve de çok özür dilerim, ne kadarı size geliyor? Bu kadar vakalardan ne kadarı size geliyor, ne kadarı o haliyle devam ediyor? Çoğu da o haliyle devam ediyor diye düşünüyorum ben.
Yani hakikaten çok ciddi bir şey. Peki Aynen. bu kadar mikro düzeydeki olayları, olguları bile bebeklik çağında yakalamak mümkün olabiliyor mu? Olabiliyor. Evet, mikro düzeyinde sadece ufak bir asimetri, ufak bir sinostoz haricinde ya da sinostozla ilgili olan olgularda biraz daha ailenin, annenin özellikle farkındalığıyla olgular düzeltilebilir. Aynen. Size şu an gelenlerin hocam yaşlı olarak da hani daha derli toplu 30'dan sonra 45'ten sonra oldukları için şu anda zaten hem tedavisi yok ama o zamanlarda da tedavisi yoktu değil mi Mehmet Bey? Yani küçükler küçükken falan. Evet, yani bu uygulamalar CAD/CAM'le beraber, yani bu bilgisayar destekli olan olgularla beraber kask olayı, ben 23 yıllık teknikerim. Şu son 10 yılda var. Evet, 10 yıldan bakın. önce bu tür uygulamalar muhtemelen hocalarımız, hekimlerimizle konuştuğumuz kadarıyla genelde cerrahi olan olgularda bırakılıyordu. Ya da diğer grubu yatışa bağlı şekil bozukluklarında direkt o haline bırakıyordu. Anne babalar bile zaten onun bile farkında çok değil olabilirler. Şu anki teknoloji ve bilgilerle o zamanki bilgilerimiz bir değil ya hocam, onun için. Peki anne babalara ne tavsiye edersiniz? Bak şu anda sizler varsınız karşımızda. Bu kadar güzel ekranlarımız var ve bu programı seyreden çok fazla kişimiz var. Onlara ne tavsiye edersiniz? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Tabii ki bu olgular kolay bir olgular değiller. Yani kask takmak da ya da cerrahisi de kolay bir olgular değil. Ama annelerin özellikle artık ben şundan seviniyorum, çok daha farkındalar. Evet. Bebeğine baktığı zaman ya bunda bir şekil bozukluğu var. Bir şey var, farklı bir durum var. Evet. Yani kenarlar mı daha fazla şişkin, arkası mı çok daha düz, tepe mi yüksek, aşağı mı iniyor? Farklı bir şey var. Böyle bir olgulu olduğunda ya geçer ne olur demesinler. Evet. Yani mutlaka bunun çözümü ya da düzeltilmesi olması gereken olan olguyu pediatri hekimlerine, plastik cerrahlara, pediatrik çocuk beyin cerrahlarına bir başvurup gidip ya da internetten bakıp olması gereken nedir? Geç kalmadan yapılması gerekiyor. Bir de kısa bir süreç. Yani söylediğiniz süreç çok kısa. Hani bu seneler falan değil. Onun için buradakini tekrar altından çizelim. Sene yok. Sadece aylarla yarışma var buranın içerisinde. Maksimum bizim bu tür tedavi yapılabilecek olan olgu 18 aya kadar. Ama en etkili olan dönem 1 yaş. 1 yaşa kadar ne yapıldı? Çünkü ondan sonrasında zaten kafa çapı büyümesi yavaşlıyor. Fermuarlar kapanıyor. Sonrasında hiçbir şey yapılamıyor. Evet, kesinlikle. Şimdi hastalık hali okey. Bir de genetik hali var. Yani genetik dediğimiz mesela anneden babadan kalıtımla geçen konular var. Geleceğini nasıl görüyorsunuz? Mesela siz diyorsunuz 10 yıldan beri biz bu kasklarla, protezlerle pek çok bebeği şifasına ve iyileştiğine şahit olduk diyorsunuz. Gelecekte çok daha ileri vakaları ya da anneden babadan genetik olarak alınmış bir takım mirasları, mesela yüzle ilgili deformiteleri, yüzle ilgili şekil bozukluklarını düzeltme gibi bir takım çalışmalar var mı dünyada? Bu tür vakaların öncelikle biz 2010 yılında başladığımız zaman olan olgu sayısına baktığımız zaman gün gün, aya, yıl arttığını görüyoruz. Yani araştırmalarla ve gelen vakalarla arttığını görüyoruz. Burada belki farkındalığın artması, belki hastalığın daha fazla, özellikle sinostozla ilgili olan olguların ya da sendromik durumlarla ilgili olan olguların artmasıyla ilgili arttığını görüyoruz. Mesela bu tür kraniyal sinostoz olgusunun bebeklerde görülme sıklığı 2500 bebekte bir. Burada yanları basık, öne doğru uzun bir kafa olan olgularda %50. Üçgen kafalarda %25. Tek taraflı olanlarda %10-12 civarında. Sendromik durumlar daha alt gruplarda %5, %10 gibi ama gitgide artıyor. Ben bir de şundan bahsetmiştim. Yani geleceğini nasıl görüyorsunuz bu protezlerle, ortezlerle yapılan teknolojik yapıların? Sonuçlar bizi çok daha memnun ediyor. Burada tabii ki en güzel olgu bir bebekle böyle bir olguya bir aileyle, anneyle, babayla başladığımız zaman bir 3 ile 6 ay civarında bir birlikteliğimiz oluyor. Bu birliktelikte baktığımız zaman sonrasında mutlu aileler. Çünkü bir yere getirmiş, bir şekli bir düzeltilmiş ya da cerrahisi olmuş, artık arkasına dönülmeyecek bir olguya gelmiş. Çok daha iyi olduğunu, çok daha klinik araştırmalarla olumlu sonuçlara doğru gittiğini görüyorum ben. Peki sendromik hastalar tedavi ettiniz mi hiç? Burada tabii ki sendromik olan durumlarda kapalı kemikleri birden fazla olan olgularda yine
pediatrik çocuk beyin cerrahları cerrahisini yapıyor. Cerrahiden sonra koruma anlamında biz aslında oraya yapıyoruz. Çünkü zaten burada hekim cerrahide işi bitiriyor. Anladım. Bizlik bir şey kalmıyor. Yani biz burada sadece uygun gördükleri vakalarda koruma anlamında. Çünkü tamamıyla kemikleri açtığı zaman bizim onu bir korumamız lazım. Belli bir süre, 2 ay, 3 ay, 4 ay gibi hekimin uygun gördüğü zamana kadar korumamız gerekiyor. Bir de hidrosefali mesela çok sık karşılaşılan bir şey ki böyle internette falan bazen görürüz. Böyle enteresan büyümüş kafalar. Evet. Onlarda da kullanılabilir mi? Hidrosefali tabii ki beyin omurilik sıvısının içeride fazla birikmesi. Tabii ki hekimler özellikle çocuk beyin cerrahları bir şant takıyorlar. Bu sıvının devir daim olması için. Burada şantın olduğu tarafa doğru yatırılamayacağı için bebek diğer tarafa yatırıldığı zaman bir asimetri oluyor. Hidrosefali bebeklerinde benim en çok gördüğüm alın ve kulak asimetrisinin bariz bir şekilde bir öne doğru geldiğini görüyoruz. Burada da evet şantla beraber kas kullanılıyor. Aşırı olan olgularda. Plajiosefali deniyor buna da hocam. En azından büyümesi engellenmiş oluyor büyümesi değil mi? Engelliyor. Aslında biz kaskta şey değil, tamamıyla biz sonuçta bir kemiği içeriye doğru ittiremeyiz. Mümkün değil. Beyin yerleşmiş, kemik yerleşmiş. Biz sadece total kontak yapıp aşırı büyüyen kısmı tutup öteki tarafları boşaltmak suretiyle asimetrik görüntüyü azaltma hedefine gidiyoruz biz burada. Yani kafaya aslında bir mengeneyi almak değil buradaki mesele. Evet, daha şekilli, daha düzgün bir hale gelmesini sağlamak. Ama şant olduğu için otomatik olarak zaten içeriden bir basınç olmayacak. Kafanın da bu şekilde zaten büyümesi olmayacaktır. Ama olan kısmı da en azından daha düzgün. Mesela orada çünkü hidrosefalik kafalarda ben hep bilirim böyle şekil de bozuktur bir şekilde. Şimdi onlardaki şeklin normal yuvarlak bir şekle gelmesi bile büyük bir avantaj, öyle değil mi? Kesinlikle. Zaten bebek bir şant takıyor. Orada zaten bir şey var. Ama işte kaskta ya da kaslık bir durum olduğu zaman da yine burada en etkili dönem 1 yaş 18 ay gibi bir süreçte. Yani burada ne kadar toparlanır? Çünkü sonuçta bebek onu belli bir zaman sonra çıkartacak. Ama asimetri kaldığı zaman... Doğru söylüyorsunuz hocam. Hakikaten annelerin, babaların çok dikkat etmesi gereken bir konudan bahsettik bugün. Protez ve ortez teknikeri Mehmet Ateş bizlerleydi. Kendisine vermiş olduğu bir yerden dolayı çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.